Hepinize selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Karanlık Cevher, sizin bildiğiniz deyimle Altın Pusula kitap serisinden bahsetmeye çalışacağım. Haydi o zaman videomuza geçelim. Öncelikle şundan bir bahsetmek istiyorum. Normalde kanalımda manga içerikli temalar daha çok ağırlıklı arkadaşlar. Fakat okuyup da sevmiş olduğum fantastik eserleri de kanalıma ufak ufak ekliyorum. Altın Pusula da bunlardan bir tanesi oldu. Ve bunun da incelemesini ve kanalımda bulunmasını istediğim için şu an videosunu çekiyorum arkadaşlar. Peki neden Altın Pusula kitap serisini seçtin diye soracak olursanız da bunun öncesinde biliyorsunuz ki, ya da takip edenler biliyordur ki, Karakule serisini okumuştum ve Karakule'de birazcık uzun işlenen bir seriydi. O seriden, o uzun yolculuktan çıktıktan sonra da birazcık kısa soluklu bir fantastik macera temalı eserler aradım. Bunların arasında da Altın Pusula vardı. Yani Karanlık Cevher serisi vardı. Uzun zamandır kitaplığımda bulunuyordu ama bir türlü fırsat bulamıyordum. Ben de dedim bu fırsat Taner, al şu Altın Pusula'dan bir başla, maceraya giriş yap, bakalım bu macera seni nerelere sürükleyecek, nerelere götürecek. Bu şekilde arkadaşlar Altın Pusula kitap serisine başlamış bulundum. Şimdi şöyle size kitapların ciltlerini bir göstereyim öncelikle. Şu Altın Pusula 1. cildimiz arkadaşlar. Burada olaylara giriş yapıyoruz. Daha başlangıç diyebiliriz. Yani asıl olaylar burada başlamıyor arkadaşlar. Burası başlangıç. Yani bu kitap bittikten sonra asıl olaylara giriş yapmaya başlıyoruz diyebilirim. 1. kitabı bitirdikten sonra aklımızda çok fazla soru işareti kalıyor. Bunları tabii işte ilerleyen dakikalarda sizlere aktaracağım. Tabii şunu da söylemek istiyorum. Videomuzda spoiler olmayacak. Rahat bir şekilde izleyebilirsiniz sonuna kadar arkadaşlar. Eğer ki spoiler verecek olursam da bunun uyarısını önceden yaparım. Ondan sonra arkadaşlar keskin bıçak, şöyle gösteriyorum. 2. cildimiz. Yeşil olan cilt. Burada artık birazcık daha olayları öğreniyoruz. Kafamızdaki bazı soru işaretler cevaplanmaya başlıyor. Cevaplarını bulmaya başlıyoruz. Fakat yine asıl öğrenmemiz gereken şeyi orada da öğrenemiyoruz. En son artık Kehribar dürbüne, yani son cilde geldiğimiz zaman olaylar patlak vermeye başlıyor. Bütün sorular artık cevabını buluyor. Burada her şeyi öğrenmiş oluyoruz. Bu arada arkadaşlar çevirmenimiz Sevin Okyay. Sevin Okyay'ın çevirmenliğini sevenler illaki vardır. Bu seriyi de Sevin Okyay çeviriyor. Buradan Sevin Okyay'a teşekkürlerimizi iletelim. Aynı zamanda serimizi basan yayın evi ise Itaki Yayın Evi. Buradan yine Itaki Yayın Evi'ne de teşekkürlerimizi iletelim. Şunu da bir belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bu kitapları alacak olursanız eğer acele etmeyin. itakiilk.com'da sürekli güzel indirimler yapıyor. Kendi yayın evlerinin çıkartmış olduğu kitaplarda, yani Itaki'nin basmış olduğu kitaplarda genelde %50 indirim, hatta bazen %60'a kadar indirim uygulayabiliyor. Bunları bekleyin. Birazcık sabredin. Bunları bulduğunuz zaman da fırsatınızı hemen değerlendirin. Tak, sepetinizi ekleyip şöyle güzel bir seriyi elde edin diyebilirim. Yani yarı fiyatından elde edin diyebilirim. Ama siz gidip de indirimsiz şekilde %35, %25 şeklinde alacak olursanız birazcık daha tuzlu olacaktır. Onun dışında yine internetten almayıp kitapçılardan alacağınız zaman da daha da tuzlu fiyatlara gelecektir diye düşünüyorum. O yüzden bence birazcık sabredin. Sitesinden %50 indirimi bulduğunuz anda yapıştırın. Onun dışında şunu söylemek isterim. Yazarımız Philip Pullman. Buradan Philip Pullman'a teşekkürlerimizi iletelim bir kez daha. Yayın evine teşekkür ettiğimiz gibi. Onun dışında söyleyecek bir şey var mı arkadaşlar? Kitap serimizde herhangi bir, şöyle göstereyim içini. Ben çünkü kitapların içlerini hep merak ederim. Hatta size bunun yakın çekimden de göstereceğim kitapları. Çünkü ben her zaman kitap incelemelerinde kitapların içini de merak ediyorum. Yazının fontunu da merak ediyorum. Ama genelde kitap inceleyen arkadaşlar bunları göstermiyorlar. Sadece konusunu anlatıp geçiyorlar. Ben size ilerleyen dakikalarda konusundan bahsettikten sonra, görüşlerimden bahsettikten sonra kitaplarımızın içerisine, ciltlerimizin yakın çekiminde sizlere yapacağım. Beklerseniz onları da görürsünüz diyebilirim arkadaşlar. Şimdi bu şekilde teknik bilgilerden bahsettiğime göre başka söyleyecek bir şey var mı? İlk cildimizin arkasında şöyle bir bilgi de var, onu da size söyleyeyim. 1995 Carnegie madalya kazananı, 1995 Guardian Yılı kitabı ödüllerini kazanmış olan bir kitap arkadaşlar. Ben de 95 doğumlu olarak bu kitapla yaşıt mıyız diyeyim artık, ne diyeyim, bu hikayeyle yaşıt mıyız artık ne diyeyim bilemiyorum. Her neyse şöyle şunu da şuraya koyayım bakayım. Tamam, bir de bir yudum su alacağım. Arkadaşlar şu an hava resmen ateş saçıyor. Bizim evde de klima yok. Nefes aldıkça bedenim alev alıyor arkadaşlar. O yüzden şöyle soğuk su takviyesi yaparak birazcık daha idare etmeye çalışıyorum. Oh.
Arkadaşlar hikayemizin konusunda kısaca değinecek olursak şu şekilde. Bu evrende insanların ruhları yok, cinleri var. Nasıl bizim dünyamızda ruhlarımız içerimizdeyse oradaki insanların da ruhları yok, cinleri var. Bu cinler de hayvan formlarında kendi insanlarının çevresinde dolaşıyorlar. Bu şekilde bir evrende hikayemiz geçiyor arkadaşlar. Ana karakterimiz küçük bir kız olan Lyra. Lyra'nın annesi babası yok, kendisi öksüz arkadaşlar. Bir de çok sevmiş olduğu dostu olarak belledi, arkadaşı olarak belledi Roger var. Bunlar oyun oynarlarken birden Roger kaçırılıyor arkadaşlar. Kaçırıldıktan sonra da Lyra arkadaşını bulmak için yaşamış olduğu, eğitim görmüş olduğu okuldan kaçıp Roger'ı yani arkadaşını arama yolculuğuna çıkıyor arkadaşlar. Biz de aslında burada Lyra'nın bu macerasını okuyoruz diyebilirim. Hikaye kısaca bu şekildeydi. Fakat İlk kitapta bunlar oluyor. İkinci kitaba geçtikten sonra hikaye bambaşka yerlere evriliyor. Bambaşka boyutlara geçiyoruz. Birden çoklu evrenler işin içerisine giriyor. Farklı farklı dünyalara geçiş yapıyoruz. Bizim dünyamıza da bir ufaktan giriyoruz, çıkıyoruz. Yani aslında bu konuda birazcık bana Kara Kule serisini anımsattı diyebilirim. Çünkü Kara Kule serisinde de sürekli böyle fantastik evrenlerde geçişler yapıyorduk. Kendi günümüzdeki evrene geçiş yapıyorduk. Aynı oradaki geçişlerdeki gibi burada da o geçişleri görüyoruz arkadaşlar. Altın pusula ne diye soracak olursanız da arkadaşlar, altın pusula bir tane pusula, altından pusula. Fakat bu pusulanın özelliği şu: o pusulayı eğer okuyabiliyorsanız, o pusuladaki gösterilen yönleri, işaretlerin anlamlarını bir şekilde biliyorsanız, okuyabiliyorsanız sizin çok işinize yarayan bir pusula oluyor. Lyra da bu pusulayı okuyabilen insanlardan bir tanesi arkadaşlar. Yani pusulaya bir soru sorduğunuz zaman o pusula size sormuş olduğunuz sorunun cevabını verebiliyor. Tabii siz o pusulayı okuyabiliyorsanız cevabını alabiliyorsunuz. Okuyamayanlar sadece bembem o pusulaya bakıyorlar. Pusuladan da bu şekilde sizlere bahsedebilirim. Konusundan size çok kısa bahsettiğim için size basit gelmiş olsa da öyle değil arkadaşlar. Hikayesine, derinlemesine giriş yaptığınız zaman işler birazcık sarpa sarıyor diyebilirim. Hikayemizin içerisinde bir toz var. Altın toz. Bu tozun ne olduğunu hikayenin başından sonuna kadar öğrenmeye çalışıyoruz. Size ciltleri gösterirken söylemiştim ya, hani kafamızda ilk cildi bitirdiğim zaman kafamızda çok fazla soru işaretleri oluyor. İşte ikinci ciltte birazcık daha soru işaretleri cevaplanıyor. Fakat bu tozun ne olduğu ve ne işe yaradığı son cilde kadar tam olarak anlatılmıyor sizlere. Ama son ciltte artık bunun da cevabını buluyorsunuz. Yani aslında Lyra, dediğim gibi Lyra arkadaşını arama macerasında bambaşka boyutlara, bambaşka insanlara değiniyor. Çingenelerden yardım alıyor. Bu çingenelerin ne yaptığını, neler yaptığını, nasıl insanlar olduğunu öğreniyoruz. Oradan çıkıyoruz. Periler var, ruhlar var. Bunların ne olduğunu öğreniyoruz. Onun dışında konuşan ayılar var. Svalbard ayıları. Svalbard ayılarının özelliklerini, birazcık tarihçesini öğreniyoruz. Onun dışında Tatarlar var. Burada Tatarları görüyoruz. Farklı farklı dediğim gibi topluluklar var. Bunları görüyoruz. Aslında 3 ciltten oluşuyor fakat çok güzel, uzun soluklu da olmasa da uzun solukluğunun birazcık altında güzel bir macera hikayesi, fantastik macera hikayesi diyebilirim sizlere arkadaşlar. Hikayemizin son cildinde çok güzel büyük bir savaş da çıkıyor. O savaşın tasvir edilmesi, betimlenmesi de bence çok güzel yapılmıştı. Sadece birazcık daha uzun sürseymiş keşke savaş. Çünkü ilk cildin sonundan itibaren bu savaşa sürekli hazırlık yapılıyor. Fakat savaşa gelindiği zaman tam böyle o savaş istenildiği gibi uzun bir şekilde bence aktarılamamış. Yine kötü değil ama daha da güzel olunabilirdi diye düşünüyorum o konuda. Onun dışında başka ne söyleyebilirim sizlere hikayemizle alakalı? Lyra karakterinin karakter gelişimi gerçekten çok güzel işlenmiş diyebilirim. İlk başlarda kendini çok beğenmiş bir kız olsa da ilerleyen ciltlerde bambaşka bir karaktere bürünüyor. Çünkü başına gelen olaylar, arkadaşlarının başına, sevdiklerinin başına gelen olaylar Lyra'yı bambaşka bir insana dönüştürüyor. Bunları da söyledikten sonra da başka da bir şey söyleyemiyorum arkadaşlar. Çünkü söylediğim zaman spoiler'a kaçıyor. Sizlere sadece üstünkörü böyle konusundan bahsettim. Kitaplardan bahsettim. Hani başlayacak olanlar için ufaktan ön bilgilendirme niteliğinde bir video olsun istedim. Hem de kanalımda böyle bir video olmasını istediğim için bu videoyu çektim arkadaşlar. Onun dışında bir de şöyle bir şey var. Benim yaşıtlarım bilirler ki ben 95 doğumluyum. Altın Pusula adında bir tane film var. O film işte bu kitaptan çıkma arkadaşlar. Bu kitabın ilk cildinden çıkma bir film. Ben o filmi ilk izlediğim zaman çok ama çok beğenmiştim. Bizim dönemlerimizde öyle bir filmin çıktığını hayal edebiliyor musunuz? Yani konuşan ayıların olduğu, uçan perilerin olduğu, fantastik yaratıkların olduğu bir evren var. Konuşan hayvanlar var. Yani ben de o zamanlar çocuğum. O zamanlar tabii internet de yok. O tarz şeyler de yok arkadaşlar. Televizyonda ne varsa onu izleyebiliyorsunuz. Ve televizyonda böyle bir şey görünce de çok ama çok hoşunuza gidiyor ister istemez. Fakat ben bunu
İlk cildi bitirdikten sonra, hatta komple kitapları bitirdikten sonra tekrardan o filmi bir izleyeyim dedim. Çok beğenemedim. Hikaye çok üstünkörü anlatılmış. Çoğu şey eksik hikayede. Ve hikayenin sonu da, oradaki filmin sonu da kitaptaki gibi bitmiyor. Normalde devam etmesi gerekirken onlar serinin devamını getirmemek için filmin sonunu bambaşka, çok farklı bir şekilde bitirmişler. Çok beğenemedim arkadaşlar. Çok beğenemedim. Yani saldıra gittim. Çoğu sahneleri geçtim, atladım. Bir de filmin sonuna bakayım dedim. Nasıl oluyor? Devamı hani gelir mi gelmez mi diye. Ona bir bakmak istedim. Sonunda farklı bitmiş. Filmin sonunu getirmek, serinin devamını getirmemek için çok farklı bir son yapmışlar. Onu da gördükten sonra dedim yok. Film güzel olmamış arkadaşlar. Film gerçekten güzel olmamış. O yüzden sizlere kitabını tavsiye ediyorum. Bir de dizisi var arkadaşlar. Golden Compass mıydı? Filmin ismi Dark Materials mıydı? Tam öyle bir şeydi ama ben burada konuşurken tabii şu an ekrana gelmiştir o. Siz ekrandan ismini yazıp da aratabilirsiniz. Dizisini izlemedim. O yüzden dizisi hakkında bir yorum yapmak istemiyorum. Fakat fragmanına baktığım zaman Lyra karakterini gördüğümde, normalde Lyra karakterimiz sarışın bir karakter olması gerekirken orada kahverengi, siyaha dönük bir saçlı kız oynatılmış. Niye böyle bir şey yapıyorsunuz arkadaşlar? Niye? Yani sarışın bir kız bulup onu oynatmak çok mu zor? Yani ana karakter arkadaşlar bu. Yan karakter değil. Figüran değil. Önemsiz bir karakter değil. Yani diziyi hiç izlememe rağmen, sadece fragmanını görmeme rağmen direkt size bu eleştiriyi yapabiliyorum. Niye sarışın bir karakter yok yani? Normalde kitapta o şekilde anlatılmış. Niye öyle yapmamışsınız? Neyse, dizi belki de kitaplara sadık bir şekilde ilerlemiştir. O yüzden çok da dizi hakkında kötü yorumlar yapmak istemiyorum. Sadece gördüğüm kadarıyla ufak bir eleştiride bulunmak istedim kendisi hakkında. Onun dışında da başka da söyleyecek bir şey aklıma gelmiyor arkadaşlar. Umarım bu inceleme videosu sizlere yardımcı olabilmiştir. Şimdi isterseniz siz bir ciltlerimize yakından bakın. Fontlara bir görün nasıl. Onlara bir bakın gelin. Ondan sonra da videomuzu bitirelim. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Ufak da olsa sizlere yardımcı olabilmişimdir. Fantastik evrenleri seviyorsanız, kısa soluklu bir fantastik macera arıyorsanız, dediğim gibi Altın Pusula Karanlık Cevher serisi sizleri bekliyordu arkadaşlar. Alın okuyun. Yazın dili de zaten sade, akıcı bir şekilde gidiyor. Çok dikkat gerektirmiyor arkadaşlar. Alın okuyun, kendiniz görün diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Adios amigos. Bay bay.